Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, okul tatilleri gelecek haftaya Avrupa'nın çoğu yerlerinde başlayacak. Bu ne demek oluyor? Vatandaşlarımız arabalarına atlayıp, belgeleri tabii ki hazır, evraklar, her şey hazır. Yanındaki hediyeler de hazır ve hepimiz yola çıkacağız. Gelecek hafta değerli izleyiciler, bu videomda size detaylı olarak hangi gün en iyi gün, hangi saatte nelere dikkat etmeniz lazım yola çıkmadan evvel, bunun da tabii püf noktaları var. Bunlara detaylı olarak bakacağız ve bu bilgileri size verirken de arkamda size bu ekranı özel olarak gösteriyorum. Bakın, Bulgaristan sınır kapısı çıkış ve Edirne Kapı Kulesi giriş. Tekrar görün. Tekrar sevinciniz biraz daha artsın. İnşallah artar ama zannediyorum artacağını. Tabii ki heyecan artacağı kadar arttı. Şimdi dikkat edilecek konular. Yan tarafa not aldım. Kusura bakmayın, ara sıra oraya bakarsam. Hangi gün? Hangi gün yola çıkmamız lazım? Hangi saat? Değerli izleyiciler, şimdi baktığınız zaman en çok insan hangi gün çıkıyor? Tabii Cuma günü çocuklar tekrar okula gitmesi lazım. Çoğunun Cuma günü çalışmanız lazım. Demek oluyor ki Cuma günü akşam yoğun insanlar yola çıkıyor. Perşembeden artık malzemeleri hazırlıyorlar, arabayı yüklüyorlar. Çoğumuz Cuma akşam çıkıyor. Bazısı diyor ki ben diyor bütün gün çalıştım diyor. Uyuyacağım diyor, uykumu alıp yola çıkacağım diyor. Tabii ki uyuyabilirse, bunu dünkü videomda ben kendim söyledim. Ben şahsen zor uyuyorum. Uyusam da belki 2-3 saat. O da yeter değerli izleyiciler. En çok insan ne zaman çıkıyor? İpin ucunu kaçırdım, kusura bakmayın. En çok insan ne zaman çıkıyor? Cumartesi sabah çıkıyor, öğlen çıkıyor. Cumartesi akşam yoğun çıkanlar var. Hatta pazar sabahı da çıkanlar var ama pazar sabahı daha az oluyor, ondan sonra azalıyor. En az yola çıkan insan salı günü sabah. Salı günü sabah yola çıkarsanız yollarda en az insan var. Tabii ki salı çarşambadan iyi, çarşamba perşembeden daha iyi. Ama tabii ki perşembe akşamdan yola çıkarsan cuma akşamından da daha iyi olmuş oluyor. Yalnız şimdi dikkat. Pardon. Ben mesela İsviçre'den yola çıkıyorum. Diyelim ki güzergahım Münih üzerinden, Avusturya üzerinden gitmek istiyorum. İtalya'dan değil. İtalya karayolundan da gidebilirim Slovenya üzeri. Münih üzerinden gittiğim için püf noktası değerli izleyiciler Münih. Ben buradan sabahleyin 4-5 gibi yola çıktım mı ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Tam hafta arası tam Münih'te sabah trafiğine takılıyorum. Yani perşembe sabah, cuma sabah yola çıkarsam Münih'te sabah trafiğine takılıyorum ve orada çok zaman kaybediyorum. Şimdi bu ne demek olmuş oluyor? O kadar erken çıkacaksın ki sabah trafiği başlamadan Münih'i geçmiş olasın. Münih'i geçtikten sonra zaten yollar daha açık oluyor tabii, herhangi bir kaza maza olmazsa. Bunu da devamlı göz önüne almamız lazım. Ondan sonra da öbür püf noktası değerli izleyiciler, şimdi yoldasınız, gidiyorsunuz, mola vermeniz lazım. Ama diyorsun ki 2 saat sonra Belgrad gelecek mesela, diyorum Belgrad gelecek. Belgrad'da da o çevre yolunda da yoğun trafik oluyor. Belgrad'ın içinden geçerseniz de yoğun trafik oluyor. Bunu sabah trafiğine veya akşam trafiğine denk getirirseniz, hafta arasından konuşuyorum. Cumartesi, pazar günü tabii ki daha rahat geçmek. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Önünüzde bakıyorsunuz Belgrad var. Mola da vermeniz lazım. Benzin almanız lazım. Belki biraz da kestirmek istiyorsunuz. O zaman derim ki ona göre ayarlayın ki Belgrad'dan evvel benzininizi alın, istirahatınızı yapın, biraz kestirecekseniz kestirin, bekleyin. O saat geçtikten sonra yolunuza devam edin. Bunlar püf noktaları. Bunlar en mühim noktalar. Bana çünkü devamlı soruluyor. Ya abi biz filanca saatte çıkacağız. İlk önce benim sorduğum, kardeşim sen nerede oturuyorsun?
Nereden gideceksin? Güzergah nasıl? Önündeki şehir, en kalabalık olan şehir. Benim için mesela püf noktası Münih. Ama başkası için Stuttgart olabilir, Hamburg olabilir, bilmiyorum artık. Ona siz bunu benden daha iyi biliyorsun oturduğunuz yerden. Dortmund'dan çıkan adam başka püf noktalarına bakması lazım. Basel tarafından, Konstans tarafından çıkanlar başka püf noktalarına bakması lazım. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet değerli izleyiciler, her seferinde söyledim, bakın evraklar, belgeler, bunları tekrar kontrol edin. Pasaportun tarihini, sırf kendinizinkini değil, eşinizin, çocukların hepsini kontrol edin. Seneleri titizlikle yani kontrol edin. Gerçekten 2025'te geçerli mi? Bunlara bakın. Almanya'daki vatandaşlarımızın ehliyet tarihi varmış, ona dikkat edin. Sigorta kağıdınız yanınızda mı? Sigorta ile ilgili gene sorular geldi değerli izleyiciler. Benim sigortam acaba Türkiye'de geçerli mi? Şimdi benimkisi geçerli. Bakın ben İsviçre'de yaşayan bir vatandaş olarak, ama her sigorta bunu yapmıyor. Benim sigortam yapıyor, benimkisi geçerli ve kendiniz bunu sigortaya sormanız lazım. Türkiye, Asya tarafında geçerli mi, geçerli değil mi? Ya oturduğun ülkede o sigortayı yaptıracaksın veyahut da Kapıkule'de mesela şubesi var. Orada bir ay kalacaksan bir aylık sigortanı yapacaksın, gideceksin, geleceksin. Değerli izleyiciler, bazı vatandaşlarımız şirket arabasından gidiyor. Size şirket vekaletname vermesi lazım. Almanya'da oturan vatandaşlarım için çok kolay ADAK'tan alabilirsiniz. Yalnız bu sırf bir gidiş geliş için geçerli. Vekaletnameye gelince bir konu daha var. Kusura bakmayın, devamlı oraya bakıyorum da yani gerçekten sizi her noktada bilgilendirmek istiyorum. Vekaletname. Diyelim ki eşinizle Türkiye'ye gittiniz. Araba eşinizin üzerine. Beraber Türkiye'ye gittiniz, araba eşinizin üzerine, ama eşiniz uçakla geri dönecek bir hafta evvelsi, neden çalışması lazım veyahut da bir işi var, bir termini var, bir şey var, bir randevusu var. Değerli izleyiciler, giriş yaparken geri dönecek insanın pasaportun üzerine yazılsın. Yani o şahıs direksiyonda olsun, pasaportu versin ve onun üzerine giriş yapılsın. Çünkü çıkarken daha kolay çıkar. Hiç herhangi bir riske girmeyin. Yani bu dediklerimizi yaparsanız hiç ne olur ne mıh olur, hiç kafanız ağrımaz, başınız ağrımaz, mağdur kalmazsınız, hiçbir şey olmaz. Çıkış yapacak insan giriş yapsın. Pasaportunu verip arabayla giriş yapsın ve hatta desin ki ben geri döneceğim. Araba eşimin üzerine ama ben geri döneceğim. Ve yalnız geri döneceği için, eşi de yanında olmadığı için, değerli izleyiciler bakın, araba eşinin üzerine vekaletname versin. Eşiniz size vekaletname versin. Çünkü siz bir hafta daha fazla Türkiye'de kalacaksınız ve arabayı kullanacaksınız. Herhangi bir polis kontrolünde vekaletnameyi göstererek başınız ağrımaz. Yani bir sıkıntı çekmezsiniz. Dün bir olay oldu ama o benim eşim, ya ben onun arabasını kullanamaz mıyım? Kullanamazsın. Vekaletname lazım. Taahhütname. Değerli izleyiciler, yalnız Türkiye'ye gittiniz. Bir işiniz oldu, acele Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya geri dönmeniz lazım. Bir haftalığına. Arabayla dönmeyeceksiniz, uçakla döneceksiniz. Acele bir işiniz var. Muhakkak sınırda taahhütname verin. Taahhütname ne demek oluyor? Benim arabam filanca adreste, benim arabam kilitli ve ben buraya imzalıyorum. Benim arabamı kimse kullanmayacak. Taahhütname verin. Araba girişi konusuna baktık değerli izleyiciler. Çıkacağınız saatlere dikkat edin. Şimdi biraz evvel dedim, salı, çarşamba, perşembe tabii iyi ama tekrar söylüyorum bakın,
Hangi güzergahtan gideceksiniz? Hangi şehirlerden geçeceksiniz? Orada sabah, akşam, öğlen trafikleri oluyor mu? Bunlara dikkat edin. Onları göz önüne alın ve internette çeşitli türlü app'ler de var artık. Cep telefonundan da devamlı anında bakabilirsiniz. Önünüzdeki yollarda durumlar nasıl? Ben en son gelirken Avusturya'dan Karavanken tünel tarafından, Villach tarafından Salzburg'a gelirken değerli izleyiciler tam 4 saat bekledim. Ve konvoy bitmedi. Otobandan çıkış yaptık. Bir sürü yüzlerce araba çıkış yaptı. Dağların aralarından geçerek ta 40 kilometre ileride tekrar otobana giriş yapıp yolumuza devam ettik ve çok zaman kaybettik. Tünellerde çalışmalar vardı. Bunları da inceleyin. Şimdi ben size derim yok ama sen yarın yola çıkarsın bir inşaat başlamış olur. Onun için böyle app'leri de cep telefonunuza indirebilirsiniz. Bazı arabalarının navigasyonunda da gösteriyor ileriki durumu. Tabii ki bu bazen ücretli oluyor, bedava değil. Biraz evvel dediğim gibi bazı vatandaşlarımız cep telefonunu kullanıyor, anında görüyor ileride yol ne durumda. Ona göre de icabında baktın otobanda ileride 8 kilometre konvoy var. İcabında belki de çıkabilirsin otobandan daha hızlı yol alabilmek için. Ama tabii ki bu da başka bir konu. Binlerce araba otobandan çıktığı zaman otoban çıkışları da kırmızı lambalar oluyor, köylerin içinde tıkanmalar oluyor, orada da beklemeler oluyor. Öyle de böyle de değerli izleyiciler, hepimiz Türkiye'ye gideceğiz, hepimiz Türkiye'ye geleceğiz. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu söylediğim noktalara dikkat edin. Herhangi bir nokta unuttuysam af diliyorum. Bana yazın. Özel olarak onun da videosunu yaparım. Severek yaparım. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Kanalıma abone olanlara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir de like verirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.